Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videolarımda size sonbahar için ördüğüm modelleri göstermiştim. Şöyle ayıcık, tavşan ve de civciv. Instagram'dan özellikle en çok ayıcık modeli istenmişti. Ben de bugünkü videomda sizlerle birlikte ayıcık modelini öreceğiz. Şöyle diğer modelleri de hemen arkasından sırayla paylaşacağım inşallah. Ayıcık için kahverengi, turuncu, kadife ipliğe ihtiyacımız var. Böyle yaprak şeklinde atkı yapmak isterseniz yeşil ipliğe, bir de bu desenler için siyah koton ipliğe ihtiyacımız olacak. Benim bugünkü kullanacağım ip daha önceki kullandığım iplerden bir tık daha kalın. O yüzden 4,5 numara kullanacağım. Gözler için 10 milim kullanacağım. Burun içinde böyle kilitli bir burunum var. Onu kullanacağım. Ama sizler için nasıl iplikte yapacağınızı videoda anlatacağım. Elinde burun olmayan arkadaşlarım için alternatif vereceğim arkadaşlar. Yine içini doldurmak için bir miktar elyaf'a ihtiyacımız var. İşlemeleri yapmak için iğneye ihtiyacımız var. Onun dışında tamamen dikişsiz bir model. Kolaylıkla örebileceğinizi düşünüyorum. Boyut olarak da aşağı yukarı 10-11 santim geliyor. Tabi bu elinize göre, ipinize göre farklılık gösterebilir. Aynı modeli kotonla örerseniz çok daha minyatür bir model çalışmış olursunuz. Buradaki ipim bir tık daha koyu. Yine aynı markanın bir tık açık rengini kullanacağım bu videomda. 429 numara arkadaşlar. Kahverengi rengimizin numarası. Turuncu rengim için de 06 numara kullanacağım. Yeşil için kod vermiyorum. Elinizde olan herhangi bir yeşil ipliği kullanabilirsiniz. Burada biraz daha açık bir renk. Burada da biraz daha koyu bir renk kullanıyorum ben. Şimdi kahverengi ipliğimizle kafadan örerek başlayacağız. Dediğim gibi tüm çıkan bir model, dikişimiz yok. Kulaklarımız dahil, ayıcığın kulakları dahil dikişsiz öreceğiz. İsterseniz sihirli halka yapabilirsiniz. İsterseniz benim gibi 2 zincir çekebilirsiniz. Ben 2 zincir çekiyorum. Şimdi ilk zincirin içerisine sık iğne ile dolduracağım. Toplamda 7 tane sık iğne yapıyorum. Beş, 6 ve 7. İlk yaptığımız sık iğnenin içerisine batıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum ve arttırmamı yapmış oldum. Şimdi bu sıramda her sık iğneye arttırma yapıyorum ve toplamda 14 tane sık iğnemiz olmuş oluyor. Sıra sonuna kadar örelim. Evet, şimdi hemen belirlememi koydum. Şimdi devam ediyoruz. 3. sıramızdayız. Bir sık iğne örüyorum. Hemen yandakine çift batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Hemen yanındakine arttırmamı yapıyorum. Bir tek bir çift arttırma olarak devam edeceğiz. Toplamda 21 tane sık iğnemiz oluyor bu sıra sonunda. Evet, geldim. Şimdi 3. sıramız bitti. 3. sıradan sonra 21 tane sık iğnemizi herhangi bir arttırma veya eksiltme yapmadan düz bir şekilde 3 sıra boyunca örüyoruz. Yani 4, 5, 6. sıraları 21 sık iğne olarak örüp gelelim. 3 sıra dedim arkadaşlar, yanlışlıkla 4 sıra boyunca 21 sık iğneyi öreceğiz. Yani 6.'ya kadar değil, 7. sıraya kadar 21 sık iğnemizi örüyoruz. Toplamda 4 sıra boyunca düz örüp gelelim. Evet, 4 sıra ördük ve geldim arkadaşlar. Şimdi bu sırada bir sık iğne örüyorum. Bir sık iğneyi birlikte kesiyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. 21 tane sık iğnemiz 14 sık iğneye düşüyor.
sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet, devam ediyorum. Artık bu kahverengi ipimi kestim. Turuncu ipime geçiş yapıyorum. Hemen bağlıyoruz. Son sık iğnemi turuncu iplikle tamamlıyorum. Daha sonra şimdi bu sırada arkadaşlar flo olarak öreceğiz. Sık iğnemizin şöyle iki kanadı var. Biz bize bakan kanadına batıyoruz ve örmeye başlıyoruz. Her bir sık iğneye çift batıyoruz. 14 tane sık iğnemiz vardı. Bu sırada 28 tane sık iğneye çıkartıyoruz. Henüz kafaya göz takmadım. Ben gözlerimi ilk böyle şöyle göstereyim. Şu popcornları yaptıktan sonra buna hizalayarak gözlerimi takacağım arkadaşlar. O yüzden henüz gözlerimizi takmadık. Bekliyoruz. Şimdi burada sıra sonuna kadar örelim. Sıra sonunda 28 sık iğnemiz olunca devam edeceğiz. Evet, geldim sıra başındayım arkadaşlar. Şimdi 9 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Pardon, şöyle 9'da kaldık. Şimdi hemen eller için ipliğimi bağlıyorum. Geçirdim. Popcorn örüyorum. 1 2 3 ve de 4. Eğer ipiniz ince ise 5 taneden de yapabilirsiniz. Hepsini birden işledim turuncu iplikle. Şimdi araya 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şöyle 8'de böyle durdum. Yine bu ipimi alıyorum. Geçirdim. Bir sonrakine popcorn çalışmamı yapıyorum. Turuncu ipliğime geçiyorum. Hepsini birden örüyorum. Geri kalan 9 tane sık iğnemi düz bir şekilde örüyorum. Şimdi bu aşamada kahverengi ipliğimizi kesebiliriz. Evet. Şimdi 28 tane sık iğnemizi 3 sıra boyunca düz bir şekilde örüyoruz. Arttırma veya eksiltme yapmıyoruz. Her bir sık iğnenin tepesine bir tane sık iğnemizi örüyoruz. 3 sıra boyunca geliyoruz. Evet, geldim. Şimdi gözlerimizi takabiliriz arkadaşlar. Gözlerimizi 5 ve 6. sıralara takacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ile 6'nın arasına takıyoruz. Şöyle ilk gözümü taktım. Daha sonra 1, 2, 3, dördüncüye diğer gözümü taktım. Şöyle bir tık. Evet. 1, 2, 3, 4 boşluk bırakıp 5.'ye de ikinci gözümü takıyorum. Şimdi hemen gözlerimin arkasını takıyorum. Evet. 6. sıraya da burnumu takıyorum. Burun için hemen şöyle bir görsel bırakacağım. Hem bu görseldeki burnu isterseniz yapabilirsiniz. Yazılı olarak tarifini de yazıyorum hemen buraya ekranda. İsterseniz bu burnun tarifini örüp
üçgen bir şekilde buraya dikebilirsiniz. İsterseniz de kahverengi bir iplikle T çalışması yapabilirsiniz buruna. Şimdi devam ediyorum. Geri kalan ilmeklerimi dediğim gibi düz bir şekilde örüp geliyorum. Geldim. Şimdi birazcık kafama elyaf doldurdum. Devam ediyorum. Bu aşamada arkadaşlar eksiltmemizi yapacağız. Şimdi bir tane sık iğne örüyorum. Bir kesiyorum. Bir örüyorum. Bir kesiyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Sıra sonunda bir tane boşta sık iğnemiz kalıyor. Onu da örüyoruz. Evet, bir sık iğne kaldı. Onun da ördüm. Şimdi geldik son sıramızdayız. Bu sırada her bir ilmeği bir öncekiyle beraber kesiyorum. Yine sıra sonunda bir tane ilmeğimiz boşta kalacak. Devam edelim. Sıra sonuna kadar kesmemizi yapalım. 9 ve son bir taneyi tek örüyorum 10. Şimdi bu aşamada örgümü iyice dolduruyorum elyafta. Aşağı kısmı çok fazla doldurmayalım. Şöyle yumuşak kalsın. İğnemizi alıyoruz. İlmeklerimizi topluyoruz. Evet, düğümümüzü attık ve bitiyor. Evet, şimdi gövdemiz bitti. Geldik kulaklara. Kulakları 1, 2, 3. sıramıza ipimi takıyorum. Pardon. Şimdi geçirdim ve bir zincirimi çektim. Tekrar bu aynı yere şöyle bir batıyorum. Baş alıyorum. Batıyorum ve hepsini birden işliyorum. Tekli trabzanımı ördüm. Tekrar baş aldım ve aynı yere batıyorum. Bir tane ikili trabzanımı ördüm. Yine baş aldım. Aynı yere batıyorum. Tekrar bir tekli trabzanımı ördüm. Ve tekrar aynı yere batıp kaydırmamı yapıyorum. Ve ilk kulağımız hazır. Şimdi şu 2 tane ipimizi kulağımızın arka tarafından çekiyorum. İkisini uçlarını birbirine bağlayıp düğümümüzü atıyoruz. Bu şekilde dikişsiz kulağımız hazır olmuş oldu. Hemen diğer kulağımı da örüyorum. 1, 2, 3. sıramızdayız. Battım. İpimi alıyorum. Bir zincir. Bir tane tekli trabzan. Bir ikili trabzan. Bir tekli trabzan. Aynı yere kaydırmamı yapıyorum. İpimi kesiyorum. Gövdenin arkasından ipimizi geçiriyor. İki ucunu birbirine bağlıyoruz. Şimdi şuradaki işlememizi yapalım. Dediğim gibi siyah koton ipliğimiz var.
Onu alıyoruz. Şimdi şöyle kolların olduğu hizaya hemen şöyle batıyorum. Şuradan geçirdim ipimi. Şöyle üçgen çalışması yapacağım arkadaşlar. Hemen bir de şöyle diğer kolumun oraya geçiyorum. Evet, şimdi şöyle bir alt sıraya geçiyorum. Buraya da bir ağız işlemesi yapacağım. Şöyle battım. Geçiriyorum. Evet, şimdi gövdemiz bitti, artık süslemelerimiz. Şimdi yeşil ipliğimi alıyorum. Şöyle. Hemen bir yaprak çalışması yapalım sizlerle. Boynun etrafını saracak kadar zincir çekmemiz gerekiyor arkadaşlar. O yüzden şimdi zincir sayısını vermeyeceğim. Bu aşamada sizler dilediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. 5, 6, şöyle hemen bakıyorum. Birkaç tane daha çekmem lazım. Yani siz oyuncağınıza böyle tutun. İstediğiniz uzunluktaysa tamam demektir. Evet, bu şekilde bağlayabilirim. Şimdi yaprak yapmak için de 1, 2, 3 zincir çektim. Geriye dönüyorum. Hemen şurada bir sık iğne yapıyorum. Üçüncüye kaydırmamı yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1 sık iğne, 2 sık iğne, hemen yine aynı yere kaydırmamı yapıyorum. Tekrar bu sefer 1, 2 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Bir sık iğne yapıyorum ve başlangıç yerine bir kaydırmamı yapıyorum. Bu aşamada ipliğimi kesiyorum. Evet. Ayıcığımız da artık yaprağımızı da bağlayabiliriz. Hemen diğer ayıcığımı da yanına getiriyorum. Onun da hemen ipliğini bağlayalım. Evet. İki ayıcığımız da hazır. Şöyle. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Videolarımın devamlılığını isterseniz eğer kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çünkü bu tür şeyler bizi gerçekten videoların devamlılığı için teşvik etmiş oluyor. Şimdiden verdiğiniz tüm destekler için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.